Evet arkadaşlar, Motosiklet Vizyon'dan merhaba. Bugün tamirci abinin yanındayız. YouTube'da da kanalı var. Bugün kendisine benim motosikletimi bakıma getirdik. Selamünaleyküm Murat Usta. Aleykümselam arkadaşlar. Motorumuz Forza 250. 2022 model miydi? 22. 22 model. Kaç binde? 12 bine yeni geldi. 12 bine yeni geldi. Sadece bir yağ değişti değil mi bunun? Bana gelmeden önce. Evet. Aldığından beri. Ağır bakıma daha girmedi. Heh, tamam. Bunun yapacağız arkadaşlar. Detaylı varyatör bakımını yapacağız. Daha sonra bujisine bakacağız. Yani ateşleme ile ilgili bir sıkıntı oluyormuş. Yani rolantide beklerken motor stop ediyormuş. Bir de son hıza çıktığı zaman ateşleme kesiyormuş. Büyük ihtimal buji ile alakalı bir durum var. Bujiye bakacağız. Daha sonra hava filtresine bakacağız. Motor yağını ve yağ filtresini değiştireceğiz. Ayrıca şanzıman yağını değiştireceğiz. Daha sonra motor suyunu kontrol edeceğiz. Hidrolik sıvılarını kontrol edeceğiz. Bir de ön arka balatalarını kontrol edeceğiz. Ona göre bir işlem yapacağız. Yani uzun yola çıkacağım. Beni Aynen. bayağı böyle Nereye buradan gideceksin? tas tamam göndereceksin. Nereye? O da takipçilere sürpriz olsun. Ben sana kayıttan sonra söylerim. En son ne zaman gelmiştin Çağrı bana? Seni Suzuki diyorum ya. John Lex geldim. TCX 150 ile geldim. Ha, sen onlara gelmiştin, evet. Kaldıralım bakalım. Hadi bakalım ameliyat başlasın. Önce bir balatalardan başlayalım. Balatalar ne durumda? Diskin sağlam. Balatan da yeni. Şu anda burada herhangi bir sorun yok. Gelmişken check-up'ını yapalım senin motorun. 10 numara. Şöyle gelelim. Bu disk sağlam. Arka balata yeni. Burada da sıkıntı yok. Şanzımanı sağlam motorun. Ondan sonra puşta da boşluk yok. Gayet iyi. Böyle şeyler deyince seviniyorum. Cebimden para çıkmayacak ya. Ha. Gayet temiz bir motor almışsın belli. Motor suyu ne durumda? Suyu göremiyorum. Hararet yükselmiş miydi motorda? Yok. Hiç yükseltmedi ama Motorda sanırım su yok. tamam, ekleme yapalım diyorsan. İlk başta ona bakalım istiyorsan. Tamam. Şu alyanları sökeceğiz. 4 alyan. Şimdi sen bazı şeyleri yaparken gerçi odağını bozmamak adına çok konuşmamaya çalışacağım ama yeri geldikçe bazı Sıkıntı yok. sorularım var. Sıkıntı Olacak. Varyatör Sıkıntı yok abicim. Sorayım. Forza'nın varyatörü mü daha sağlam? X-Max'in mi? Tarafsız söyle. Sana Yani her motor geliyor. Forza'nın varyatörü çok iyi, çok kaliteli ama debriyaj kısmı sıkıntılı. Küçüksün. Ha, aynen, onu varyatör kısmını açtığın zaman açıklayacağım size. Şimdi senin takip sayın benden daha fazla. O yüzden daha fazla kişi bilgi sahibi olacak. Evet. Ben videolarımı izleyen kişiler sadece bilgi sahibi olabiliyor. Şuradan bir Tamirci abi yazarsanız arkadaşlar varyatör üzerine envai motosikletin bakımını rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta eliniz yatkınsa benden duymuş olmayın. Kopya çeke çeke bile varyatör temizliğinizi kendiniz yapabilirsiniz. aynen, ama şunu bilin, yani %100 de bütün ayrıntılar verilmiyor. Yani gözden kaçan, size söylemeyi, İşin sırrı. yani birkaç tane sır var. O da biz şöyle diyeyim size. Ne kadar YouTuber olsam da bu işten para kazanıyoruz. Dükkanımız var. Bundan dolayı yani herkes yapamıyor bu işleri de. Yapanlar var. Tabii canım. Bakarak usta olunsaydı kediler kasap olurdu diye. Adam bana mesela teşekkür ediyor. Ustam diyor, sağ ol diyor. Sayende diyor motoru her şeyi kendim yaparım. Sana gelmek zorunda kalmıyorum diyor mesela. Böyle bir teşekkür var. Böyle bir teşekkür duyduğu zaman insan her şeyi öğretmek istemiyor yani. Tabii canım. Kendi şeyini kesmiş oluyorsun. Ya adam, şimdi ben bu adama sevineyim mi güleyim mi, söyle bana. Ya bu şey aslında şeyde çok faydalı olur. Hani herkes İstanbul'da değil, herkes büyük şehirde değil. Atıyorum Konya'nın bir tane kasabasında adam almıştır belki bunu. Hani o servise de Evet, çok gel. gidemez, uzaktır. Motorda su yok. Hava akü yok. Plakayı çekmedin değil mi? Çek. Motorda su yok arkadaşlar. Tamam. Bir antifriz koyalım buna. Bu sıcak havalarda antifrizinizi kontrol edin. Yani Hiç hararet yapmadı aslında ama. o radyatörün içinde su var da burada ne kadar yedekte su olmasa bile antifrizli karışımı su koyuyoruz buraya. %50 saf su, %50 antifriz olarak. Orada maksimum minimum seviyesi var. Şu an maksimumda. Çok az bir şey daha ekleyeceğim. Uzun yola gideceğin için eksiltme yapar diye.
Tamam. Motorun suyu çok önemli. Yağ ne kadar önemliyse su da o kadar önemli. Motor susuz bırakırsınız conta yakar. Yağ suya, su yağa karışır. Bu sefer de motor kilitler. Sonra ustanın bir aylık kirasını ödersin. Aynen. Sana da göstereyim Çağrı şöyle. Hı hı. Motor sıvısını kontrol etmek istiyorsan şu motorun şu tarafında bak mavi görüyor musun? Bak? Evet. Normalde bak alt taraf lower yazar bak şöyle alt çizgiye gel. Lower. Üstü de maksimum seviye. Ben Düşük şimdi seviye yani. ben maksimum biraz daha yukarısında koydum. Ama Tamam. bir zarar olmaz. Eksilirse tamamlar kendini. Tamam. Artı 8 diş 4'ten 5'e çıktı yani yarıdan yukarı. Forzalarda hararet bayağı bir yükselir. Bunu korkmayın. Bunlar da gayet normal bir şey. 4 çizgi mi çıkıyor? 4'te açmıyor, 5'e çıktığı an fan açıyor. Kaça kadar çıkıyor en fazla kaç çizgi var? 5'ten yukarı çıkartamadım ben. Heh. Bu sıcaklarda bile. Hava çok sıcak abicim. Benim ADV de aynı şekilde. Yani fan sürekli açıyor yani. Gayet normal. Ya bir de yüksek hacimli nispeten şimdi. Motor yüksek hacimli tek silindir olduğu için de etkisi var tabii. Evet. Suyumuzu koyduk. Balataları istedik kontrol ettik sorun yok. Şanzıman sağlam. Bujiye en son bakacağız çünkü üst kapak silindir alüminyum olduğu için buji de porselen olduğu için ya buji kırılır içinde ya da silindir üst kapak sıcaktan dolayı yumuşadığı için sıkarken geçtirirken dişlerini bozar. O yüzden orayı en sona bırakıyoruz. Şimdi bir varyatörü sökelim. Hadi bakalım. Kayış debriyaj ne durumda? Beni en çok korkutan onlar. Şimdi bunun kayışı biraz pahalı bir kayış. Ve bunun kayışı 70.000 kilometre gidiyor. Öyle bir güzelliği var. Peki kayış demişken şimdi aklıma geldi. Bazen bazı ustalar diyeyim kayışı böyle müşteri yanı gösteriyor ya. Bak diyor kayışım bitmiş cart diye ters yüz ediyor. Aslında kayış sağlam. Orada o hareketi yaptığı için kırılıyor işte. Hani sana da kayış bir nevi sana emri olarak yapıp değil mi? Aynen. Onu uygulamalı olarak gösterebilirsin. Böyle, giden arkadaşlar da usta ne yaptın emin sen misin ya diyerek. Gösteremem. He? Yapayım mı öyle? Hayır. Nasıl mı kayışın? Düzgününü gösterip nasıl yapılmasın. Ya da usta öyle bakarsa usta sen ne yaptın benim kayışı ya diyebilsin arkadaşlarım. Ya adamın amacı kayış satmak. O yüzden o şekilde kırarak gösteriyor. Şu ara skutura binen insan sayısı da çok arttı. Ben hep diyorum abi bir gün herkes skuterci olacak. Bir gün herkes kıymeti bu sözü de unutma o zaman bir gün herkes tamirci olacak. Hani Endonezya, Tayland'da gidiyorsan bir sokakta her binanın önünde bir tane tamirci. Evet, yakında öyle olacak herhalde. Çok manyak onlar ya. Evet. Bir varyatör filtrene bakalım. Evet bayağı pislenmiş. Şunları bir hava tutalım. Görevini layığıyla yapmış. Aynen. Normalde şu varyatör filtresi diye geçiyor. Böyle bir parçayla dışarı bayağı bir yağ tapasında telleme yapıyormuş. Neden yapıyormuş bakalım. Burada herhangi bir anormallik var mı? Abicim burada herhangi bir anormallik yok. O-ringi de üstünde. Olmadı. O-ring değişir ama bu o-ringde de bir sorun yok. O terlemeler Forza'larda oluyor genelde ya. Genelde oluyor. Sıcak havalarda oluyor. Yüksek hıza çıktığında yapıyor. Abi içerideki yağ buharlaşıyor. Şimdi buharın geçemeyeceği bir yer yok tamam mı? Yağ geçemeyecek yer var ama buharın geçemeyeceği yer yok. Bu yağ buharlaştığı için çok yüksek sıcaklıklarda oradan terleme yapar. Abi bugün sıfır Mercedes'i bile alıyorsun. Altına bir kaldırıyorsun terlemiş araba. Normal araba gayet bunlar. Tamam. Önemli olan şu silindirden yağ geliyor mu? Devir dayından su akıyor mu? Onlar önemli. Daha sonra yağ seviyen fazla moda var. Ona da bakarız. Tamam. Buna hava tuttuk. Şunlara da bir hava tutalım. Normalde şu filtre 10 binde bir değişmesi lazım. Ama yani biz hava tuttuğumuz için gerek yok. Servisler bunlarla uğraşmıyor. Hava tutmayla bilmem neyle. Kapalı alan olduğu için onlar direkt değiştiriyorlar. Değiştir parça fiyatı yaz yapıyorlar. Aynen. Tamir edelim biraz daha kullanılsına gitmiyorlar yani. Biraz bizim insanımızda da var ama. Tamir ediyorsun. Bu sefer de tamir ettiğin şeyin
olmama ihtimali olabiliyor. Yani yapıyorsun, tekrar başka bir sorun çıkartabiliyor. Bir kişi ekşisi sana lanet gitsin deyip yenisini takmaya. Ondan sonra sen otomatikman öyle olaylar yaşadığın için kendini parça değiştirmeye programlamak zorunda kalıyorsun. Senle mi uğraşacağım diyorsun. Aynen. O da doğru. Yani maalesef olaylar biz istemiyoruz. Olaylar, yani yaşadığımız olaylar bizi ona itiyor. Mecbur kalıyoruz. Diyoruz ki ya ben başım ağrıyacağına müşterinin başın ağrısı olsun. Aynen. Diyoruz. Anladın mı? Madem öyle çıksın cebinden para da gör günün hesabı. Doğru. Benim başım ağrımasın. Müşterinin parasının gitsin hesabına yapıyorsun. Yani ne kadar düşünce size göre belki bir düşünce, saçma bir düşünce olabilir ama bizim de işten başımızı kaldıramıyoruz. Şimdi aynı müşteri bir daha gelmek isterse sorun yaşıyoruz çünkü. Randevu mesela bir hafta randevum full oluyor. Adam da gelmek istiyor. Çünkü randevular da full olduğu için adam da beni yanlış anlıyor. Başından sayıyor. Ya bir de ikinci gelmesi tabii. Aldığın o günkü karını götürüyor, astarı yüzüne geçiyor. Tabii tabii. İki defa söküyorsun. Yani. İki defa söküyorsun, tabii. Yapıyorsun. İkinci yaptığın işçilik bedavaya geliyor. Senden gidiyor yani, anladın mı? Bedava işçilik yapıyorsun. O yüzden bazı durumlar parça değiştirmek daha mantıklı. Bakalım başka bir de kaldı mı? Yok. Bunun kapağı uzun süre açılmamış herhalde. Normalde elim aklıma gelmesi lazım. İlk defa açılıyor. İlk defa mı? Arkadaşlar heyecanlı bekleyiş. Film gibi müziğini koyalım buraya. Tasın morarmasının sebebi devraj tas küçük. Varyatörler büyük. Her zaman büyük olan küçük olanı çevirir. Büyük olan küçüğü yer. Büyük balık küçük balığı yer ya. Evet. Bu büyük balık, bu küçük balık. Büyük balık küçük balığı yiyor. Mevzu bu. Evet. İşte burada da X-Max'in farkı aslında çıkıyor değil mi ortaya? X-Max'in farkı ama ADV 350'lerde orası 5'li balata. X-Max 250 ile aynı balatayı kullanıyorlar. Mevzu o yani. Burada Türkiye'ye özel yapmışlar bu tasarımı. Yani normalde Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bu şekilde bir şey yok. Böyle bir devraj sistemi yok. Onda gene ben size bunu layık gördüm. Hadi bakayım. Aynen. Bize bunu layık görmüşler. Bizi de uğraştırıyorlar. Yani şu çıkardığı zaman göreceksiniz. İçerideki balata PCX'in balatısıyla aynı boyutta. Normalde 250 cc'de görmemiz gereken bir şey. O da yanıyor veya çabuk bitiyor değil mi? Aynen öyle. Yiyor. Nerede bizim 17? Bu daha önce hiç açılmamış herhalde. Yok. Vay anasını. Fabrika izleri duruyor. Kaç bin dedi motor? Pardon. 12. 12 bin ilk defa açılıyor. Bak çizgiden belli bak. Görüyor musun? Hı. Bak. Sökülmeye. Kaynamış havalıyla açacağız. Açılmıyorsa zorlamayacaksın. Niye zorlamayacaksın? Bunu açmaya çalıştıkça burada ısı oluşuyor. Isı oluştukça da bunun ağzını yer. O yüzden güçlü makineyle açmak parçanın ömrü için daha iyi. Böyle bir iki saniyede açtı açmadı. Hayattaki felsefem. Olmuyorsa zorlama. Olmuyorsa zorlama, aynen öyle. Havalıyla daha kolay açabiliriz. O elektrikli 220 Newton, bu 1200 Newton. Yaklaşık ne diyeyim size 5 kaç kat oluyor ya? 2, 4, 6, 8, 10. Bayağı bir kat oluyor. Evet. Şimdi çıkmada göreyim. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi. Hop. Çıktı. Bunun arkasında bir tane pul var. Düştü. Şöyle şuranın pulu. Geldik arkaya. Bunun arkası da 17. Bakın arkadaşlar bu nüansları yakalayın. Aynen. Murat Usta 17 falan söylüyor. Aynen. Dedi ki kendi yapacak olanlar. Evet. Buraları kaçırmayın. Neyle açıyordum? Vidaları açarken kendiniz yapın ama sırayla açtı. Ya kendiniz yapın ama senden gördüm yaparken bozdum. Bunları kabul etmiyoruz. Tabii canım. Bak bayağı bir toz oluşmuş gördüğün gibi. Evet. Şöyle atalım. Benim motor kömür üretmiş. Aynen. Debriyajımız ne durumda? Gayet düzgün kullanmışsın.
Normalde 10 binde debriyaj balası bitiren insan gördüm. Senin debriyajın fena değil. Yaklaşık 2 milim balata var. Ama bir dahaki 10 binde bitebilir. Bu motorlar çabuk bitiriyor debriyajı. Kayışa bakın şimdi arkadaşlar. Kayışta Doğru kayışa bakmayın. kayışa şöyle bak. Hayır. Bazı şeyde lastik şeylerde şuradan mı göstersin? Küçük mü kayışlarda gösterebiliriz. Bak. Adamlar ne yapıyor biliyor musun? Buraya dikkat arkadaşlar. Bu zaten senin kayışın değil. Çıkma bir kayış. Adam böyle yapıyor bak. Böyle çeviriyor. Şöyle kırıyor bunu böyle. Geçmiş olsun. Bak Zaten kardeşim senin kayışın kırılmış. Sana bir tane yeni kaşık gerekiyor. Bak böyle yaptım kırılır. Bak. Şurası İşte sağlam. Bak sağlam. Sağlam bak. Ne oldu? Kırıldı. Evet. Ya olay bu yani. Böyle bakan ustadan hemen kaçın. Hakkınızı da arayın arkadaşlar. Aynen. Hemen kaçın oradan. Bakın doğru bakmayı gösterecek. Doğru bakma şu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle şuradan bakarsın. Şu şekilde. İçeri doğru doğal kıvrımıyla bakıyor. Gördünüz Aynen, mü? Dışarıya doğru çevirmiyor. Aynen şu şekilde bakarız. Kayış hiçbir zaman o şekilde kırılmaz. Kayışımız ne durumda? Kayış çok iyi. Bu kayışlar bayağı uzun gidiyor. En az 30 bin. Bir de bunları çıkardığı zaman hava tutacağız. Bu kayışın 70 bin gideni gördüm yani. Ya ben de hani şey olmasın nispeten böyle malımı koruyarak kullanıyorum. Yani Arthur çok bir şey yapmam. Zaten bu kayışı yıpratamaz. Mitsubishi'nin kayışı. Dünyanın en iyi kayışı bu. Bu kayışın aynısı ADV 350'ye de oluyor. Benim motora da oluyor bu kayış aynen. Bunu direkt çıkar benim motora tak direkt oluyor. Varyatörlerimiz de aynı. Şu varyatörler de aynı. Sadece şurası farklı. Hatta onu da göstereyim. Bayağı adamlar. Bak. Ya zaten Forza Avrupa'da Forza 350 diye çıkıyor ya. Bak şu Forza 350 ya da ADV 350 diyeyim size. Aynı balata bak. Aradaki farka bak. Ya. Böyle olması lazım normalde. Şunu Forza'ya koysalar olmaz mıymış yani? Niye böyle bir şey yapmışlar ki? ADV 350'de farklı olan tek şey ne biliyor musun? Şu ve bunun şu tası. Bu büyüdüğüm mahallede tas da büyüyor. Bakın farklı görüyor musunuz? Bak. Ve 5'li balata bak. Bunda 1, 2, 3 tane balata var. Bunda 5 tane balata var. Ya. X-Max'te de öyle değil mi? Tabii. 5 mi büyüktür, 3 mü büyüktür? Bu da tabii ki kavrarken performans olarak fark yaratıyor. O yüzden X-Max, hadi X-Max diyelim bunun rakibinden. Bu motor gücünü tekere iletemiyor. Bak şöyle çalışma sistemini size anlatayım. Burada crank var. Bu cranktan gelen bir mil. Tamam mı? Burada bagalar şu şekilde. Bak, bagalar var burada. Bunu açtırmak istenecek bayağı da neyse. Burada bagalar bunu ittirdiği zaman bu tası şu sabit kasnağa doğru ittiriyor kendini, tamam mı? Sabit kasnağa doğru oradaki varyatör kayışı sıkıştırıyor. Böyle bagalarla bu tarafa doğru geliyor şu varyatör. Kayış büyüyor. Geldiği zaman da burayı sıktığı zaman da şu arkayı boğuyor. Böyle açıyor bunu, tamam mı? Burada büyüyor. Alttan başlıyor bak. Alttan yukarı doğru çıkıyor. Burada da yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Tam ters tepki yapıyor. Ya bu sürekli döner. Sürekli döner. Bu da sürekli şu sabit kasnak şu taraf da sürekli sabit döner. Burası hep böyle döner. Evet. Krank döndükçe burası döner. Ta ki belirli bir devre ulaştığı zaman buradaki devraj yayları bu balataları açar. Açtığı zaman da şu tası tutar. Bu tas da tekeri döndürür şu şekilde. Çalışma sistemi bu. Kavrama dediğimiz tam olarak o zaten değil mi? Aynen öyle. Bagalar sağlam. Tamam mı? Yönleri bazen fabrikasyonda olsa. Fabrika bak nasıl takmış göstereyim bak. Benim taktığım şekilde takmış. Bak kapalı taraf sağa bakıyor. Açık taraf sola bakıyor. Şu şekilde. Ya varyatör şöyle diyeyim size. Şu şekilde döner. Darbeyi buradan alır. Buradan aldığı için de şuradaki buraya takarsak buraları yer. Varyatör şu şekilde döndüğü için krank şu şekilde dönüyor bak. Evet. Krank böyle döndüğü için şuralar kapalı taraflar darbeyi alıyor. Eğer bunu bu şekilde yaparsam motor ses yapar. Giderken titreşim yapar. Bakın burada neye dikkat edin arkadaşlar? Yine bagaların yönüne. Aynen. Bazı insanlar diyor ki yok ya baganın yönü mü olur? Olmaz olur mu değil mi? Gel böyle. Gördüğün gibi. Bayağı. Bayağı pislenmiş. Benim varyatör ölmüş. Aynen. Ama hayata dönerek. Streçin var mı motorda şu anda?
Kalkarken çok aşırı yok. Ama iyi kaldığım gibi de değil. En önemli şeyi söyleyeyim size. En önemlisi skuterlarda kalkarken yumuşak kalkmayın. Yani gazı şöyle vermeyin. Şöyle verin yani. Gazı Evet. böyle saat gibi böyle yelkovan gibi gitmeyin böyle yani. Şu şekilde verin. O insanlarda şey oluyor. Ben de yapıyordum bir ara. Hani ya zorlamadan soft kalkış yapayım. Halbuki evet. O zaman- daha çok zarar veriyor. O zaman devraj sıyırıyor. bir tutuyor bir bırakıyor, bir tutuyor bırakıyor değil mi? Bak şimdi sen buraya şu parmağın balat olarak düşün. Hı hı. Yumuşak bastığın zaman şöyle gidiyor bu. Tutmayla tutmama arası. Karar veremiyor. Tutuyor muyum acaba, tutamıyor muyum? Çevireyim mi, çevirmeyeyim mi? Tutayım mı, tutmayayım mı diye düşünüyor. Ama sen birden açtığın Boşa zaman sıyırıyor. Ha. direkt tutuyor bunu. Bu da hem varyatörün debriyajın ömründen de yiyor değil mi? Tabii, Zımpara etkisi yapıyor sürekli Tabii. diğer türlü. Mesela sert kullanan müşterilerimin mesela devraj balatları daha uzun gidiyor mesela. Ben onlarda hep Bu tavsiye... hataya ben de bir ara düşüyordum yani. Aman yavaş. Abi gidelim. araba gibi düşün. Trafikte arabayla sen sürekli yarım devrajda kalkarsan ne olur? Devraj balatı Aynen yanar. öyle aslında. Bak Doğru şimdi diyorsun. buradan çıkan pisliğe bak. Gel şimdi asıl pislik buradan çıkacak. Kızılderililere selam söyleyelim. Resmen dumanla haberleştik. Bak şanslı pislik şimdi çıkacak. Selamun aleyküm Kızılderililer. Bizi gördüler şimdi. Sabaha kadar sıkayım bunlar. Sabaha kadar toz çıkar. Bizim ekler mi? Tabii ki. Şu an fazla pislikleri atıyorsun. Şöyle göster. Bakın bizim burayı sis bastı. Yeterli. Kaba pisliğini atıyoruz. Daha sonra sökeceğiz onu. Benzinle de Aynen. yıkayacağız. Şimdi bunu açacağız. Arka varyatörü açacağız şimdi. Bu da 41 ile. Konudan bağımsız ama Murat Usta. He? Joymax'teki rahatlığı Ford'da bulamadım ya. Bulamadın değil mi? Joymax rahattır baya. Burası da 41. Ya senin kanaldaki çok kişi bu videoları izlememiştir. Senin, Yok biz inceleme ağırlıklı olduğumuz için. Şimdi ikimizin kulvarı farklı. Tabii. Sen motorun dışını gösteriyorsun, ben içini gösteriyorum. Aynen öyle. Motorun dışını gören kişiler içini merak etmez ama şu an onlara zorunlu izletiyoruz yani. Belki hoşuna gidecek kişiler olabilir. Ya bir kişi bile izleyip bir şey kapsa ya şunlardan izlemiştim sağ olsunlar dese bize o yeter. Ufak bilgileri olsun yani. Şurada neyi öğrendiler? Motorun suyunu kontrol edecekler. Evet. Motorla yumuşak kalkmayacaklar. Birkaç şey öğrenmiş oldular. Ne buraya açacağız? Bu şekilde ayağımızı koyuyoruz. Tek el, tek ayak. Direkt açtı zaten. Makine çok güçlü olduğu için affetmiyor. Direkt açıyor. Açmayacağı bir şey yok. Bir paslanan cıvatalarda, tekerlek cıvatalarında bazen sorun yaşadığım oluyor. Onun haricinde olmuyor. Şimdi bunu gene bir kaba pistini açacağız. Tabancayla işimiz kalmadı. Çekileyim çok da normal ustalar böyle ağzının dibinde duran adamı da sevmez. Aynen. Sen bayağı... Bana şimdi video çekiyoruz diye tahammül ediyor. Aynen. Gittiğiniz buraya gelin veya başka Yok, yere ben- gidin. Ne Bak. olursa olsun başka bir yerde Şöyle ustanın diyeyim ağzının size. dibinde durmayın tabii. İşi bilmeyen usta işi anlamadığını belli etmemek için yanına yaklaşmanızı istemez. Ama işi bilen usta asla çekinmez. Aynen öyle. Sen bir git dolaş akşam gel falan. Ha. Çok var öylesi. Belki kanalı izleyen tamirciler de vardır. Belki onlar da saçma sapan eleştiriler atabilirler. Çünkü onlar için
iyi bir şey yapmıyorum. Vallahi ben bir şey diyeyim mi? Şu mikrofonum oynadı yerinden. Çok düzgün insanlar olduğu kadar daha fazlası ne yazık ki ağzı olanın konuştuğu bir mecradan da bahsediyoruz aynı zamanda. O yüzden çok ne ben ne sen gül geç. Aha. Bunun debriyajları 2018'den 2024'e kadar aynı. Şu debriyajı biraz iyi yapsalarmış. Evet maalesef. Memnunum motorumdan ancak 4000-5000 devirden sonra uzamaya başlıyor. Bak. Böyle X-Max kullandım. Kanala çekmedim aslında, onu da bir yere Bak çekeyim. şimdi sana ne Onun gibi kalkmıyor. Bak şimdi sana göstereyim onu. Ha, beni şu noktada rahatsız etmiyor. Hız meraklısı değilim, hani performansı gitmesin. Önemli değil benim için ama baksana şunu. Gördün mü? Loctite sıksa Olur. Cihazaya. Olur o. Somun gelişiyor çünkü. Ha, somunda mı şey var? Somun. 5 kanatlı Ya debriyaj. cihazda lazım ya somun yapalım. Ha, şimdi diyecek ki arkadaşlar. Bayağı sıktım ya, aşırı gevşemişti ya. Tamam o zaman bir çalıştır bakın. Oğlum sen bayağı yatırmışsın motoru maşallah. Kurban gibi yatırmışsın ya. Çalıştır bakalım. Görüyor musun adamı? Motoru yatırıyor. Gördüm az önce, bayağı Şimdi arkadaşlar da diyecek bunu niye takmışsın? Buna göre tasımız yok. Buna göre varyatör kapağımız yok. Belki varyatör kapağı uyabilir ama. Ama buna göre tas bulabilsek belki şeyin tası olabilir. AD 350'nin tası balatası buna olabilir. Balatası oluyor ama tası olur mu bilemeyeceğim. Evet. Ama tasta büyüyeceği için Azaldı yerine bak. oturması belki sorun Ha, olabilir iyi. ya. Gel bir daha sık git. Kendi sıkana para yok. Açıp hava tutup kapağı geri kapatıp hadi varyatör bakımını yaptım diyen mi? Forza 300 aynı mı Murat abi? Varyatörler aynı abi. Her şey aynı. Murat her şey aynı. Farklı olan tek şey debriyaj balatası, Balata. debriyaj tası. Tas daha mı küçük? Belki bir de kapaktır, varyatör kapağıdır. Evet, kasnak. Bak şu varyatör aynı, ADB 350 ile aynı. Evet. Kayış da ADB 350 ile aynı. Bu yeni kasanınki. Genişti. Tabii seninki farklı ama bak seninki bir önceki kasa olduğu için senin kayışın farklı. Bakalar kaç gram? Bunun bagaları 17 gram diye biliyorum. Hatta tartalım. Yeni Orijinali kasa, mi 17? yeni kasanın orijinali 17. Wow. Daha hafif yapmışlar. Abi Aktiva'da bile 20 gram baga var ya. Elimdeki kirlere ulaştı. Benimki yeni değil, 2022. Sonuçta seninkinin şeyi 2018 sonrası İki- yeni geçti. hepsi yeni diye geçiyor. 2018'den sonrası hep yeni Ben diye. yeni deyince hani şu en son makyajlı kasayı kastediyorsun. Yok, varyatör. Dışı farklı olabilir ama içi aynı. Yani içi değişmiyor. Bak 17. 17. 18, 68, 88. 17 gram. Muhtemelen ADB 350'nin de öyledir diye düşünüyorum ama onu Bagalardan çekişmek iş olarak memnunum ya. Hani hiç ya hafifletsek mi bilmem ne mi demedim. ve yeni kasanın varyatörleri önceki kasanın varyatörlerinden daha büyük. Senin varyatörler bu kadar büyük değildi. Değil mi? Kasa mı? Bak şu mesela. Evet evet. O kadar büyük değil abi. O kadar büyük. Şimdi bunu niçin yapmışlar biliyor musun? Bunu böyle bu kadar büyük yapmaların nedeni birincisi kayış daha uzun. Kayışı zaten varyatöre göre ayarlamışlar. Abi. Uzun olduğu için salınımı Buradaki daha çok açı ne kadar büyük olursa motorun hani bunlara sonsuz vites diyorlar ya. Evet. Sonsuz vites oranı daha yüksek oluyor. Motor şu arka varyatör çok büyük olduğu zaman motor rampalarda daha iyi çekiyor. Daha çok devir çeviriyor gibi bir şey oluyor. 32 vites gibi düşün. Ha. Forza 300'de 28. Aynen. Şu an varyatör ne kadar büyürse motorun son hızı o kadar çok artıyor. O Bunları kadar bunları yüksek yapmaları güzel bir şey, kötü bir şey değil. Gayet güzel bir şey. Motor daha güçlü arka varyatör sayesinde. Motor daha hızlı ön varyatör sayesinde. Ama kötü tarafı bir tek şey devraj kısmı. Onu da yapsalardı tadından yenmezdi. Yani Forza'nın tek kusuru bu. Onun haricinde her şey güzel ama sen ne diyorsun? Şeydeki keyfi bunda bulamadım. Sevmediki, doğru mu? Yok, ondaki rahatlık bir başkaydı ya. Ben Evet. Honda motorlarım da oldu. Honda'yı da seviyorum ama bilemiyorum. Yani ben Tamam. sevmeyi garip bir şekilde çok sevdim. Yani scooter Ama adamlar çok güzel yapıyor. Sevmenin de son hızında bir şeylik var, yavaşlık var işte, değil mi? Ya Kaç var. basıyor? 130 mu yapıyor? 145'i gördüm ben bunu. Gayet iyi. Cam açık Bunda haldeyken. değil, şeyde.
Önceki Seymen'de kaç görüyordun? 140 hiç görmedim, onda yok. O Benim kadar bir gitme. önceki biraz fazla da yakıyordu. Aynen. Eski 14 kasaydı. Aynen. Bir benzin çekelim. Tamam. Bana gelen arkadaşlar depo full gelsin. Bitik benzinle gelmesinler. Çünkü benzinle yapıyoruz. Aynen öyle. Bu şekilde tavamız. Bir benzin çekelim. Şimdi az önce hava tuttuk arkadaşlar ya. Bakın Aynen. temiz gözüküyor değil mi? Evet. Bakın yıkandıktan sonra bir de bakın. Bak bir öncesi yapayım. Aynen. Şu an Aynen. üfledik, bir sürü pislik çıktı, temiz değil mi? Hayır, yıkandığında değil mi? Evet. O yapışıp kalanlar da şimdi çıkacak. Hepsi böyle ilk günkü haline dönecek. Aynen öyle. Benim mikrofon düştü mü? Duruyor değil mi? Ulan Duruyor. göremiyorum mikrofonu, hep şey yapıyorum. Düştü mü diyorum. Benzin çekiyoruz. Arkadaşlar şuraya hiçbir şekilde zımpara sürmüyoruz. Zımpara sürersek burası parlar. Bu şekilde takıyoruz. Bak şimdi. Normalde şurada sıkıyormuş. Onun biraz esneme payı var tabi. Ha, bak. Bu kadar. Ya şimdi pervane, pul farklı yerlere takarsın, o açı değişebilir. Evet. Buraya geldi şimdi. Burası da biraz daha kısa tutacaksın tetiği. Bir daha. Bu kadar. Bundan sonrası sıkıntı. Elinin bir ayarı olacak yani. Bu yama değil arkadaşlar. Kayışım. Aynen kayışım bu. Mesela ben tork anahtarı sadece Yamaha'larda kullanıyorum. 14 vuracaksın, 15 vuramazsın. Aynen 15 vurdum yalan oluyor. 15 vurdum yalan. 14.5'da da yalan oluyor. Aynen. Bu Honda arkadaşlar, bu yama değil. Bunu istediğin gibi sık ama bunda havalı kullanma da elektrikli her türlü sıkabilirsin, sorun yok. Şimdi bir şanzıman yağını boşaltalım şimdi. Tamam. Şanzıman yağını boşaltmak için amortisörü vidasını gevşetiyoruz. Şu. Evet, bakın bu detayları kaçırmayın. Kaç milim koyuyorsun usta? 4 şırınga. 4 şırınga, 8, 200 612 24. 240 milim. Normalde 230 ama 240 koyuyoruz biz. Zaten taşmaya başlıyor. Yani 10 milimden bir şey olmuyor. Altta bir onun boşaltma tapası var. Bu şekilde. İlkinde böyle bir darbe vuruyoruz. Daha sonra yağı boşaltıyoruz. Bakalım nasıl çıkacak. Bayağı bir kötü durumda. Kararmış. Kararmış. Daha sonra burada doldurma yeri var. Burayı da aynı şekilde bir darbe vuruyoruz. Açıyoruz. Cıvatalar darbeyle açılır. Ama kaliteli lokmalar olacak. Açık anahtar olmayacak. Açık anahtar olmayacak. Sıyırmayacak. Aynen. Yağımızı görüyorsunuz. Kapkara olmuş. Yağ boşaldı. Demek ki 10.000'de bir şanzıman yağını değiştireceğiz. Tabii. 10 binde bir yağ değişecek şu an. Ben de uzun yola çıkmadan önce motor böyle güzelce bir elden geçmiş oldu. Evet. Ayrıca bir şey daha göstereceğim birazdan. Motorunuzun şanzımanı bozulmasını istiyorsanız eğer. İsteyen olur mu bozulmasını bilmiyorum ama bozulmasını istemeyenler için göstereceğim. İşgüzarlar vardır. Belki arada bir tane çıkar abi ya.
ben bozulmasını istiyorum diyen olabilir. Değil ya. Bak, Hem parayı kolay kazanıyor. Şurada- yani. şurada bir hortum var. Şu hortum burada çıkıp burada bekliyorsa bu şanzıman bozulur. Yani şu şekilde buradan yağmur suyu içeri girdiği an direkt şanzıman gider. Bu hortum yerinde olacak her zaman. Bunu ben de bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Kontrol edeceğim. Belki tamircinin size şaka yapıyor olabilir, yani oraya çıkartabilir. Dikkatli olun. Ben şunu çıkartıp yollayayım da Şaka 3 gün sonra yaptım. yine gelsin hesabı. Şaka yaptım deyip orada hortumu çıkartıp bir şanzımanıza bozabilirler. Dikkatli olun. 4 şırınga. Aynen, ver şimdi. Her bir Koyduğumuz yağ ne yağı? 80-90 şanzıman yağı. Diferansiyel yağı, vites kutusu yağı. Aktivaya kaç milyon koydun? Hani izleyenler bilsin diye soruyorum. Aktiva yağı 120. Zaten taşınca bırakıyorsun, bunda bir ayarı yok onun. 120 ama. Çıkan yağa bakın. Akacak mı damlayacak? Koyduğumuz Buradan yağ. mı? Bunda akmaz. Damlayacak. Hiçbir şey olmaz. Buna doğru koyman lazım. Hayır. Üstünden Şanzıman alt taraf. fazlası mı? Fazlası. Yukarıdan kusacak taşacak işte değil mi? Fazlası. Yok. Nereden atacak abi o zaman fazlayı? 3. Hiçbir zaman atmayacak. Bunu doğru koyman lazım. Ya hani ayarı kaçarsa elinin diyor ya. Ayrı kaçarsa o hortumdan yukarı atar. O zaman kaçırmayacağım. Bu sefer de Tabii. yukarı yürüyeceği için. Ayarı Hava filtrene gider oradaki yağ. Çarpıkta ne yazıyor burada? Bak şu hortumun Yani çok amacı, hata kabul şu etmeyen hortumun bir şey. amacı içeride oluşan vakumu dışarı atmak Basıncı. ve içeri su almadan atabilmek. Şu anda onu yaptık. Yani yağı koyduk, fazla bile koysak vakumla hafif şeye gönderir, hava filtresine gönderir. Gölgede dur. 4 şırınga yağ koyduk. Yaklaşık 240 milim. Böyle yapmayacağız ama. Bunları sıkarken de elim bir ayar olacak. Parmağın ucuyla sıkacağım. Bunları da makineyle sıkmamak lazım. Elle. El torku dediğimiz şey değil mi? Aynen. En sonunda böyle Aynen. 1, 2, 3 yoklaması. Aynen. Burayı böyle ön kolla şurayla sıkacaksın. Şurayla sıkmayacaksın. Ha, Dur. Şimdi bunu bu kadar sık ama ben böyle buraya alırsam bu sefer bunu yalama ederim. yalama eder. O da. Yani parmak torku ayrı, ön kol torku ayrı, omuz torku ayrı. Bunları hep kollarımızla ayarlıyoruz biz. Hani bazıları diyor ya elle nasıl ayarlayabilirsin, ama işte bu Yapa yapa. organlar artık bir zaman sonra şey oluyor, böyle kendi otomatiğe giriyor. Ya şey gibi ilk araba kullanırken kullanamıyorsun. Sonra Tabii. araba kullanırken sigara içiyorsun, mesaj yazıyorsun, hepsini bir yerde yapabilmek gibi. Yani sen önüne birisi çıkıyor anda sana aklından bir şey, frene bas dur mu diyor. Yok, refleks bir anda Aynen öyle. beyin kendi hareket Ha ediyor. işte, Sen bir şey kas yapmıyorsun. hafızasının oturma hali. Yani. Kas hafızası. Bu da kas hafızası. Bizim yaptığımız işte kas hafızası. Ha. Şimdi şanzımanı boşalttık. Yağımız kaldı. Yağımız kaldı. Sonra- Yağ filtremiz kaldı. Evet. Sonra bir de en son soğudu herhalde. Bujiye bakabiliriz yani. Bujiye en son bakacağız. Bir yağını Buji boşaltalım. inşallah gitmemiştir ya. Bir rölantide bazen ufak bir dalgalanma yapıyor. Ha. Sen bir bakalım. Motor dedi. yağı boşaltmada 1300 milim alıyor. Yağ Yağ filtresiyle beraber 1500 alıyor. 200 milim yağ filtresi alıyor yani. Tamam. Yağ filtresini önce ısıtıyor muyuz? Tabii onu ısıtıyoruz ki devir daim yaparken yağsız çalışmasın motor diye. Kuru çekmesin. Tabii. Mesela şu uzun kaldı. Bunun bir kısasını takacağız. Birkaç saniye yağsız çalışmasın diye çünkü motor. Çünkü motor çalıştığı an Şimdi yağlamaya başlaması gerekiyor. tabii. Bunun yağı da vidası da şöyle paraleldir. 15 derece falan. Şu anda açtık. Şurada yağ tapasını boşaltma yeri var. Ya bakalım nasıl çıkacak. Bence Bir öncekini garanti bitmesin diye servise sokmuştum. ölçeriz bakalım ne kadar Motil çıkacak. koymuşlardı. Biz şimdi Castrol koyacağız. Scooter üzerine değil mi? Aynen. Scooter yağı koyacağız. Bunlara sentetik scooter yağları koyun. Daha iyi olur. Tam sentetik mi orada? Tam sentetik aynen. Ama 7100 koymayın. 7100 motorunuza yazık olur. 7100 tam sentetik. Tam sentetik ama MA2.
Yağın anasını ağlatmışız. Ama Yok, kilometresi de geldi. normal o, normal. Siyah değil mi be? Bana göre çok siyah değil bak şimdi. Bak. Gördün mü? Kırmızılı gördün mü? Ha. Alırsın şöyle. Işık dalgasında rengi. Bak. Evet. Yani tam kötü Gözle. yağ, orası öyle kırmızı olmaz. Evet. Simsiyah olur. Abi bakıyorum motoruma ya. Aynen. Şovumuz Bir de devam. bunun yağını boşalttığımız zaman motor yatırmamıza gerek yok. Yağı komple boşaltıyor bu. Diğer PCX'lerdeki gibi yatırmana, şey yapmana gerek yok. O da vidanın açılı olmasından olabilir değil mi? Aynen. Yağ filtresi değişti mi değişmedi mi? Büyük ihtimal değişmedi. Yok. Alan ücretten anladığımız Bir kadarıyla değişmedi. öncekinin ücretini söylediğimde sen dedin ki sadece yağ parası gelir. Aynen, filtre zaten 800 lira falan orijinali. Yok. 800-900 lira orijinali. Öyle yapma. Filtremiz orijinal. Bayağı bir sıkmışlar ya. ...200 milimde böyle akacak. Şu an akan şey filtrenin içindeki yağ. Evet bak ışıktan bakınca kırmızılığını görüyorum şu an. Kameraya çok yansımıyor ama. Hangi Evet, yağ o koydular kadar buna? dayanmamış. Motorun hangi yağı? 5100 koymuşlar. 5000. 5000. 5100 yok değil mi? 5000 var. Aslında kırmızı da yemeyelim onu. Açık kahverengi. Evet çok dayanmamış. Gerçi daha bir 600-700 kilometre vardı ya. Belki de onunla alakalıdır. Filtre burada. Orijinal filtre. Şurada göster istiyorsan. Bak şöyle bir malzemelerimiz var. Kayışlar, filtreler, balatalar, halk filtreleri. Böyle balatalar. Genel olarak neler var? Bir kere PCX var. PCX, Forza, Dio, Activace. Bütün ekipmanlar buralarda neredeyse. Bir de bunun bu kadar görünmeyeni var. Diğer dolaplarda. Burada da var bayağı bir şey. Yani orada o poşetler içinde baga dolu. Evet. 4 poşet baga var. Yani varyatör üzerine sana gelen adam başka yerde parça aramadan işini halleder Aynen. gider. O Hilfo filtreler. Benim ADV'de de bunu kullanacağım 1000 kilometre gelince. Gayet başarılı. Hilfo bu şekilde. Senin motora 1500 milim yağ koyacağız. 200'e filtreye. Aynen. Ben mahle kullanıyorum abi. 575. Pastrol. Ne kullanıyorsun? Mahle. Filtre mi? Yani önerilerini aldım. Heh. Şuradan önce bir 500 milim yağ ayarlayalım. Boş bidona. Ben acık oturayım mı? Ay, kameramanlık yapmak zor iş arkadaşlar. Aynen. Yağların da sahteleri çok var piyasada. Aynen öyle. Öyle Orijinal trend yağı olanlar anlaması nerede? için- Çok ucuz. Orijinal yağı anlaması için koklayın. Kokla. Koku var mı bak bakalım. Var. Ne kokuyor? Anlayamıyorum ama böyle bir kimyasalımsı bir Rahatsız edici bir koku değil. değil. Sahte yağlarda leş kokusu olur. Köpek leşi kokar. O arıtmadan dolayı değil mi? Tabii. Ve şu dolum yerlerine bakın mutlaka. 2024 diyor. 4. ay diyor mesela. Yeni yağ olsun. Evet. Ya piyasada belli kabul edilen fiyatın anormal bir altında buluyorsalar bilsinler ki o orijinal değil. Artık çünkü o bandrolüne kadar da yapabiliyorlar biliyor musun? Evet. Ya şey yaparlarsa oradan anlaşılıyoruz diye onu da fiyatını arttırırlarsa ne olacak? İşte o da var. O yüzden distribütörden yetkili yerden alacaklar abi. Yağ da ucuza kaçılmaz bence. Aynen. Yağda cimrilik yapmıyor. Hava filtresini yan sanayi koy, bazı şeyleri yap ama yağdan, bazı şeylerden kaçılmaz yani. Bazıları da cimrilik yapıyor. Diyor ki ya diyor Avrupa'da diyor 6.000'de bir değişiyor. 12.000'de bir değişiyor. O Bizim yol şekilde de şartlarımız yapmayın. Avrupa ile bir mi? Değil. Değil. Mahalle Bizde başı kentsel Yok, dönüşüm orada- var, toz toprak düşüyor. Bak 1500 milim yağımız hazır. Sadece çıkış. Şöyle. Bakayım, bu Batı. Evet Batı. Kadıköy tarafına doğru. Buraya 200 milim yağ koyacağız şimdi. Grupta yazıyor işte ya. Daha sonra 12'ye sürüyoruz bir miktar. Tamam ben buluyorum sana. Sıkarken daha rahat sıkasın diye. Sökerken daha rahat söküyorsun diye. Söğütlü Batı çıkış demiş. Aynısı işte. Burayı dolduruyoruz ki motoru ilk çalıştırmada yağsız çalışmasın diye. Şu şekilde.
Ya illa buraya 200 milim koymak zorunda değilsiniz. 100 milim de koyun, sorun yok. O 200 saniyeyi döndürecek kadar bir yağ olsun. Aynen öyle. Aynen. Yağ emiyor bak, dikkat ettiysen. Ben çeviriyorum. Tek çıkıştı. Yağ emiyor. Aynen öyle. Şimdi ben onu çok doldurursam bu sefer dökerken akacak yere, o yüzden ziyan olmasın diye. Yürüyen merdiven işte. Yeme. Şimdi oradan yağı koyduğumuz zaman da buraya içine yağ doluyor. Ha, bu bir şey olduğu için, standart olduğu için yapıyorum. Mekanik fren. Bunu doldurduk. Direkt kapatıyoruz abi şöyle. Bobin mi yanlış? Bobin mi yanlış? Bobin çok boştaydı. Bu şekilde. Tamam. İçinde Normalde kartı var, bunu bobin. elle sıksam bile yeter diyenler var ama Tamam. O zaman kartı biz gene doğru. sıkıyoruz. Evet, salıkta elimizde durdurduk Batuhan'la. Evet, bu alanlar ittirdi Batuhan. Ben de Yani elle sıktığın gibi değil. Gidiyor yani, bayağı Bak gidiyor. hala dönüyor, görüyor musun? Evet. Üstteki bobin ayrıca, yani alttaki değil de üstteki Bu kadar bobin yeterli. boştaydı. Evet. Çok az bir Alttaki şey daha. bayağı sert, sıcaktı zaten. Şu an göğüs kasımla sıkıyorum onu. Sıcaklıkta sertlikte Bu kadar. yokluk oldu. Böyle boştaki oldu. Filtremizi taktık. Onun için o kadar tur daha rahat döndü. Çünkü oriklerini yağladık. Eğer oriklerini yağlamasaydım Kuru şeyi, kuru. o zaman o kadar dönmezdi. Bir yerden sonra zorlamaya başlardı beni. Bu sefer de tam sıkamamış Evet, olurdu. zaten görürsün. Biri aşağı yönün, biri yukarı yönün. Castrol'ü ilk defa deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım memnun kalacak mı? Eminim kalacaksın. Üst taraftaki Ya belli başlı markalar benim için kabul edilebilir. Yani benim takıntım yok. Yok abi ben Motulcuyum, fanatiyim değil. Abi, Mükimoli, Belli Tutolin. başlı markalar var zaten. Castrol. Onlardan şaşmayın abi. Yani ilk akla gelen 4-5 markaya her türlü okeyim yani. Ben. Yağ sahte olmadığı sürece bütün yağlar iyidir abi. Aynen öyle. Yağ isterse dünyanın kaliteli yağ olsun. Sahte olduktan sonra, içindeki farklı olduktan sonra bir anlamı yok. Eski bilmem ne oldu. Aynen. Şu an 1 litrelik açılmamış paketi döküyorum. Daha sonra kalan diğerini koyacağız. Koyduğunuz yağ görüyor musunuz? Sapsarı ayçiçek yağı gibi. Aynen öyle. Bak rengi göster. Abi yağ. Sahtesi bunun ne yapar biliyor musun? Bunu bak şöyle yukarıdan döktüğün zaman şurada köpürme yapar. Bak gel şu tepeye bak. Deterjanlıdır sahtesi. Arıtmadan geçmiştir bak. Tepeden koyuyorum. Bakın sahte yağ anlama şeylerini söylüyor. Sahte yağ olsaydı burası şu an Coca-Cola gibi köpürürdü. Ve kokusu olduğunu. Tabii kokusu olurdu. Yağın orijinal olduğunu böyle anlarsın. Bir de kastrol orijinal yağda bak gel böyle. İçinde baloncuklar var bak dipte, görüyor musun? Böyle baloncuklar yukarı doğru çıkıyor fark ettiysen. Evet. Kastrol yapan budur. 1. Koku olmayacak. 2. Köpürmeyecek. 3. Ağır kokmayacak. Tam 1500 milim yağ doldurduk. Şimdi seviyesini ölçeceğim. Seviyesinden fazla gösterecek. Çalıştıracağım. Çalıştırdıktan sonra biraz bekleyeceğim. Sonra tekrar ölçeceğim. Yağ bir yukarı yürüyecek değil mi? Tabii. Şu an senin yağ komple aşağı indiği için buraya koyduğum yağ biraz fazla gösterir. Yukarıda yapışık kalacaklarla beraber dengeleyecek. Ama şu an çalıştırmam da mantıklıydı. Bujiyi sökeceğiz çünkü. Önce bujiyi sökelim. Sonra Tamam. seviyesini ölçeriz. Tamam. Yani motorun bujiyi sökmen için 1 saat en az soğumuş olması lazım. Sıcak olduğu için. Sıcak olduğu için, porselen olduğu için buji kırılabilir. Silindir yalama olabilir. Ki hakikaten motor inebilir sonra. Aynen. Buji en son her zaman. Buji basit gibi gözüken ama en ufak bir hatada Hala motor büyük indirmeye sıkıntı kadar, verecek bir üst şey. kapak değiştirmeye Kesinlikle. kadar gider. Yağı fazla koyarsın, atarsın, Yani ben çekersin. her ama şey yapın ama bujiyi değiştirmeyin Aynen derim öyle. yani. Buji ustalık isteyen bir şey. Yani geçmiş olsun, öyle bir şey olursa üst kapak değişir. şey gibi. Usta silecek suyum bitti. Kardeşim motor inecek. Yağımızı koyduk, onu en son ölçeceğiz. Motor çalıştırmalı. Radyatör sıvımız yerindeydi. Evet. Onu doldurduk. Şimdi bujimizi sökelim. Gel bakalım. Bujiye bakalım ne alemde. Kolay mı uzuyor başkasına abi? Kolay. Benden önceki sahibi de şunları koymuş. Orijinal paspasını da istemeyi unuttum. Orijinal daha güzel geliyor bana ya. Bu nedir böyle? İşte abi işte insanlar böyle olmadım eksik görüyor motorumu. Eve geldikten sonra fark ettim biliyor musun? Ulan dedim orijinal paspasları niye Plastikler daha istemiyorum? iyidir. Yani plastikler biraz daha Evet evet. yumuşak olur. Ayağına vuracak titreşimi Islak havada bir de kayıyor böyle. Pışıp diye kayıyor. Basamıyorsun ayağına. Aynen öyle.
Görüntü işte bu, başka bir şey değil Aynen. yani. Pipoyu aldık. Buji eski gibi gözüküyor. Kararmış. Paslanmış. Kaç milyon? 12. Bunun Biraz özel bir erken lokması var böyle ince. Kendim yaptım bunu. Kenarlarını aldım. Tabii yoksa girmiyor. Araya girme. Adam öyle bir aralık yapmış ki şu 1 milim. 1 milim. Oraya normal lokmayı sok girmiyor. Onun için özel bir lokmayı ziyan ettim böyle. Yeni kasa PCX'lerle Forza'ların bujileri aynı. 17 mi 14 mu abi? Bu mu? 14. 14. Aha. Bak şu an oturdu. Bunu sökeceğiz. Şu açı çok önemli mesela bak. Orada gözüküyor mu? Hafif gözüküyordu. Yok. Bizim gördüğünü kamera tam yakaladı. Şimdi bujiyi alacağız. Bak. Evet. Biraz gıcır diyor. Yani bu paslanmış. Buji vardı sende. Var var. Abi değişelim. Hiç riske girmeyelim. Bir ara Sökünce her zaten zaman- göreceksin şimdi. Bu bence iyi bir buji değil. Çok karar. Ha, buji kötü olduğu zaman ne olur? Işıklarda dururken motor stop eder. Rölanti dalgalanması Rölantide yapıyor dalgalanma yapar. bazen. Bin devire düşüyor. Böyle bir hır 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 Sonuza oluyor. çıktığı zaman kendini kapatır. Bir Keser. kere son hızda sol şeritte Evet, bir bak. teklettirdi kendini. Buji gitmiş. Şu porselen Bir saniye, hemen. kahverengiye dönerse Evet. böyle yapalım. Buji kendinden geçmiş. Tamam. 12.000'de de nasıl yemeği becerdiysek. Bu da bizim başarımız. Uzun paso bujidir bu. Pahalı bir bujidir. Orijinal NGK. Orijinal NGK, evet. Öyle. Lemar. Bu bujiyi yeni kasa X-Max'larda kullanıyoruz. Yeni kasa PCX'lerde kullanıyoruz ve Forza'larda kullanıyoruz. Hepsi aynı buji. Evet. Taktıraları? Yine Ha? NGK. Taktıralar da mı uzun pası? Hatta iyi. Ona bakmadım ya. Yalan olmasın. Yine NGK'nın Geçen onu büyüsünü aktifini kullanıyor. sökecektim. Koruma demirleri vardı ulan. Ne bela işmiş o öyle. Çok bela. Çok içeride. Çok belalı bir işmiş o. Koltuğu alman lazım. Aynen. Made in Japan. Bak ölçüyle kıyasla bak getir. Kaç milim olması lazım Murat abi? 0.9 milim. Açıklık. Tabii bak aradaki fark. Şu porselen tarafına bakın. Çok kara olmuş. Hakikaten. Bu nasıl çalışsın? Bu buji burada nasıl çalışacak? Çakmağın bile taşı bitti mi ateşlemiyor değil mi? Bu da aynı işte. Çakmak bu işte abi. Bildiğin çakmak yani. Bu döndür döndür bitmez. Onun dişi çok mesela. Sıktıktan sonra yarım tur daha döndürüyoruz. Standartını göstereyim size isterseniz. Bir torku var mı Murat abi? Ortalama. Kaç Newton? Söyleyeceğim. Onu ben not etmiştim ama 13-15. 15 diye biliyorum. Bakarım söylerim birazdan. Biz bunu tabii şey yapıyoruz. El ayarı. El ayar aynen. Şu an yeterli mesela bak. Daha fazla zorlarsan olmaz. Bujiyi taktık. Bakın gördün mü? Pipo var şurada. Pipoyu takıyoruz. Kapadık mıydı? Evet. Piponun da şurada geçme yeri var. Onu da oraya takıyoruz. Şu sesi duyduğunuz zaman buji Klik. geç. Gırt etti mi tamamdır. Şunu kapattı değil mi? Şimdi bir marş yapacağız. Durayım da. Varyatörde bir şak şak edecek ilk başta. Hemen bir saniye pozisyonumu alayım öyle çalıştıralım. Evet. Buji çalışıyor. Varyatör gayet stabil. Gördüğünüz gibi burada varyatör en altta, burada en yukarıda. Gaza bastığım zaman bu oran tam tersi oluyor. Burası büyüyor, burası küçülüyor. Görüyor musun? Aslında temelde şey gibi tam hani anlamakta zorlananlar için bisikletteki gibi. Bisikletteki gibi aynı. Arka dişli küçülünce nasıl vites büyüyordu? Evet. O muhabbet. Şimdi motoru çalıştırdık. 15-20 saniye bekliyoruz. Yağ çekti. Fazlasını aşağı atsın. Şimdi biz burada yavaş yavaş videoyu kapatalım istersen. Aha. Daha yapacağımız bir şey. Yağın seviyesini bakacağız o kadar. Bir yağ döndürdük. Blokta bir yağ o fazlalık dediğimiz şey çıksın dedi. Evet. Seviyesine bakacağız. Yani yağ koysak bile seviyesini mutlaka her zaman kontrol etmemiz lazım.
Dalgınlığa gelir, unutursun. Bu alışkanlık olsun. Aynen öyle. Bunu biliyoruz ama olur ya, yeni almıştır arkadaş. Yeni biliyordur. Çizginin neresinde olması lazım? Bak. Hemen Çizginin tam şurada. Tırtıklı Minimum yeri- seviye burası, maksimum seviye burası. Şu an yağ olması gereken seviyede. Evet. Eğer ben bunu çalıştırmadan ölçseydim yağ şuralara gelecek. Gırtlaktan yukarıda çıkacak. Sen diyecektin ki ha buna biz yağ fazla koyduk. Biraz eksilttin. Eksiltecektin, sonra motor eksik yağla çalışacak. Bunlar hepsi bir tecrübe. Önemli. Zaten hemen ne yaptık? Yağı hemen yapmadık. En sona bıraktık. Aynen. Tamam. Ne sıcak ne soğuk boşaltıyoruz yağı, değil mi? Aynen öyle. Senin için her şeyini yaptık herhalde. Başka bir şey kalmadı. Sadece Bir kapağı kapatacağız. takması kaldı, Her o kadar. şeyimiz tamam. Kolun yorulduysa istiyorsan burada son Evet, verebilirsin. videoyu artık kapatayım. Ben 1,5 saate yakın tutuyorum. Evet. Tamirci abi YouTube kanalına da abone olun arkadaşlar. Tabii Eyvallah, buraya kadar izlediyseniz eyvallah. bize de abone olun. Aynı videoyu senin kanalına Evet. da paylaşacağız. Senin kanal Tamirci ismini de abi. söyle. Motosiklet Vizyonu kanalına Motosiklet. da abone olmayı Aynen. unutmayın. Aynen. Aklınıza gelen sorular varsa yorumlara yazın. Benden ziyade Tamirci abi Murat. Ben YouTube adıyla hitap ediyorum ki siz öyle bulun diye. Aynen. İsmim Murat. Aynen. Soracaklarınız varsa sorabilirsiniz. Cevaplayacaktır kendisi. Kendisinin kanalında da benim bildiğim şey var. Telefon numarası vesairesi var. Aynen. Benim kanalda. Randevulu bir şekilde geliyorsunuz. Gelecek Aynen, olursanız aynen öyle öyle. çat kapı gelirseniz geri dönersiniz çayınızı içip. Bunu unutmayın. Videoyu kapatmadan önce ikimizin kanalına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı günler. Herkese beklerim arkadaşlar.